Sevgili takipçilerim, bu seferki videomda 5 renkli bahar dalı bileklik ve kolye yapımını anlatacağım sizlere. Bu renk uyumu çok aşırı tatlı oldu. Ben dizi boncuk kullandım. Siz isterseniz Miyuki boncuk da kullanabilirsiniz. 1 no, 2 no kum boncuklar da kullanabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Ben size şimdi tekniği anlatacağım. Bu bileklikte ana renk olarak yeşil, yani yaprakları yeşil boncuk olarak yaptım. İçine de 3 renk serpiştirdim. Tomurcukları sarı olmak üzere mavi, turuncu, pembe. 3 renk kullandım. Zikzaklı bir model olduğu için burada renk çeşitliliğini tek sayı seçmeniz lazım. Yani 1, 3, 5, 7 gibi. Bileğimde de 5 renkli olanı var. Çok tatlı oldu. Sevimli yazlık bir bileklik ve kolye modeli. İpin ve iğnenin markası önemli. İpin markasını gösteriyorum. Bunlar takı ipliği olarak geçiyor. Takı malzemecilerinde, tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Daha önceki videolarımda Regal de kullanmıştım fakat en iyisi Royal. Royal marka iğneyle boncuklar çok ince olsa bile rahatlıkla çalışabiliyorum. İlk önce ipi hazırlayalım. Ben böyle bileklikler ve kolyeler çalıştım. Ben daha önce yaptığım için arada ip bağlama derdimiz olmasın diye ip mesafelerini de vereceğim size. Bileklik için 1 metre kadar ip kesmemiz yetiyor arkadaşlar. Kolye için 2,5 metre kadar kesiyoruz. İp kaliteli olduğu için dolaşma yapmıyor. Yani kolyeyi de bütün bir iple çalışabiliyorum. Çeke çeke rahatlıkla yapabiliyorum. Ben şimdi teknik gösterme amaçlı çalışacağım. Kullandığım bu 4 rengi de birlikte kullanacağız. İlk önce 4 yeşil boncuk ve ilk rengimin boncuğunu alacağım. 4 yeşil, 1 turuncu. İpin sonuna kadar getiriyorum ve bir halka oluşturuyorum. Örgüdeki sihirli halka gibi bir şey. Tekrar geçiyorum içlerinden. Bakın halka oluştu. Ve burada 2 düğüm atıyorum. Sağlamlık açısından ve düğümü gizleme açısından bu yeşil boncuklardan tekrar geçiyorum. Bakın şöyle iyice çekiştirdiğim zaman o düğüm attığım kısım boncukların içinde kalıyor ve görünmüyor. Turuncuya kadar gidiyorum. İlk çiçeğim turuncu. Çiçeğimin yaprakları için 6 turuncu boncuk alıyorum. 6 turuncu boncuk. Burada ipin yönü önemli. İp boncuktan bu yönde çıktıysa biz diğer yönden batırıyoruz iğneyi. Ve mantıken burada bir halka oluşturuyoruz. Sürekli halka oluşturarak gideceğiz. Bakın çiçeğimin yaprakları oluştu. Şimdi bunun ortasına sarı tomurcuk koyacağım. Bunun için bir sarı alıyorum. Bu bir sarı boncuğu mantıken tam ortaya yerleştirmemiz gerekiyor. Bu ipin olduğu yere bakın. 1, 2, 3. boncuktan batıyorum. Bu halkayı bozmayacağım. O yüzden tutmak zorundayım burada. 2 boncuktan birden geçiyorum. Bu sarı boncuk bu şekilde üstten tam ortaya yerleşecek. Bakın. Çiçeğim oluştu. Şimdi aslında burada çiçek yapımı bitmiş oluyor. Ama biz bunun daha düzgün durması için
Tekrar bakın ipin olduğu yere bakın. Tam olarak aynı yere gelene kadar içinden tekrar geçiyorum. Buradaki amacı çiçeğin daha düzgün durması. Başladığım noktaya vardım. Çiçeğe baktığımızda bu yeşile bir kala. Yani şurada bir boncuk kala. İğnemizin çıktığı yer oluyor orası. En önemli yer buraydı zaten arkadaşlar. Şimdi yine yapması çok kolay, devam etmesi. Devam etmek için bir yeşil ve sıradaki rengim ve 2 yeşil alacağım. Bu sayılar zikzak oluşmasını sağlıyor. Bir yeşil, bir pembe, 2 yeşil. Yine halka oluşturarak turuncu boncuktan çıkan ipin yönüne bakın. Halka oluşturarak turuncu boncuğun diğer tarafından batırıyorum. Bu pembe sıradaki çiçeğimizin ilk rengi, ilk yaprağı. Bakın hep aynı yönde tutmuştum. Burada şöyle çevireceğim. Daha kolay yapabilmem için. Pembe boncuğa kadar ilerliyorum. Ve sıra pembe çiçeği oluşturmakta. 6 pembe boncuk alacağım. 6 pembe boncuğu aldıktan sonra yine ipin çıkış yönüne bakıyorum ve ters taraftan pembe renge giriyorum. Halka oluşturarak ipi çekiyorum. Bakın pembe çiçeğimiz de oluştu. Ve şimdi ortaya sarı tomurcuk yerleştireceğim. Bunun için bir sarı. Ve yine ipin yönünden sayıyorum. 1, 2, 3. boncuğa ve yanındakine birlikte batırıyorum. Bakın nasıl yerleşiyor sarı boncuk. Çiçeğimiz burada tamamlanıyor fakat daha düzgün durması için bir tam daire tekrar içinden geçiriyorum. Evet, tam buraya kadar. Üçüncü rengimizi de yapalım birlikte. Birlikte yaptığımız zaman bu model daha kolay akla yerleşiyor. Daha sonra zaten bunu artık öğrendiğinizde alışkanlık haline geldiğinde çok eğlenceli ve zevkli gidiyor. Sıradaki rengime başlamak için bir yeşil, bir mavi, 2 yeşil alacağım. Bakın. Ve yine ipin çıkış yönüne bakıyoruz. Tam ters yönden halka oluşturacak şekilde batırıyoruz iğneyi. Üçüncü rengimizin ilk yaprağı burada. Ve çeviriyorum. Mavi boncuğa kadar ilerliyorum. Mavi çiçeği oluşturmak için de 6 mavi boncuk alıyorum. İpin çıkış yönünün tersinden halka oluşturacak şekilde batırıyorum. İpimi bu yönde aldım. Şimdi sıra sarı boncuğu tam ortaya yerleştirmekte. Bir sarı boncuk. Ve ipin olduğu yerden sayarsam 1, 2, 3. boncuğa geçiriyorum. Yanındakiyle birlikte. Bir tam daire tekrar içinden geçiyorum.
Bu da çiçeğimin daha düzgün görünmesi için. Çok tatlı çıtır bir model. Tam bahar bilekliği. Yapraklı, zigzaglı. Şimdi bu üç tekrardan sonra ben inekli kahvemi içerek devam edeceğim. Bakın bu şirin mi şirin bilekliği yaparken şirin mi şirin kahvemi de içeceğim. Çünkü bu işi çok keyifle yapıyorum arkadaşlar. Bir de böyle izlediğim film, dizi falan varsa onları açıyorum. Oturuyorum karşısına. Çünkü terapi gibi bir model. Gerçekten rahatlatıcı bir etkisi var. Böyle yaptıkça yapasınız geliyor. Mesela bu 3 rengi deneyince işte bir de 5 renk deneyeyim falan. Eğlenceli, zevkli ve kullanımı da bence çok şık bir model. Birlikte yapmayı sevdiyseniz kahvem eşliğinde bir çiçek daha yapalım. Bakın ipin çıktığı yönün tam tersinden boncuğa geçiyorum. Halka oluşturacak şekilde. Hep halka oluşturarak gidiyoruz. Modeli şöyle çeviriyorum. Turuncu boncuğa kadar ilerliyorum. Şimdi sıra turuncu çiçeğimizi oluşturmakta. 6 turuncu boncuk alıyorum. İpin çıktığı yönün tam tersinden halka oluşturacak şekilde boncuğa batıyorum. Şimdi sıra sarı tomurcuğu yerleştirmekte. Bir sarı boncuğu. Bakın ip şöyle üstte tutuyorum. İpin olduğu yerden 3 boncuk sayıyorum. 1, 2, 3. Tam ortalayarak tomurcuğu yerleştirmiş oluyoruz. Ve çiçek oluştu. Şimdi tam yuvarlak ve düzgün bir şekilde durması için tüm boncukların içinden 360 derece tam daire ipi geçiriyorum. Bakın. Böyle devam ediyoruz. Bilekliğin örme kısmı bitti. Ben kapama olarak bu aparatları kullanacağım. Zincir, papağan ve halkalar. Zincirin ucuna da böyle bir pul taktım. İstediğiniz şekilde siz süsleyebilirsiniz. Ben şimdi bu halkaları takacağım. Şu sondaki 4 yeşil boncuktan geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bir mesafe bırakmamın sebebi her türlü bileklik ölçüsüne uyumlu olması. Herkese uyumlu olsun diye yapıyorum. Eğer siz bu aparatları istemezseniz bu modelin tamamen boncuktan oluşan düğmeli kapama sistemini anlattığım bir video var. Onu da açıklamalara bırakıyorum linkini. Oradan onu da izleyebilirsiniz. Çok tatlı oldu. Çok sevimli oldu. Ben çok sevdim bu modeli. O yüzden bir sürü kolye ve bileklik yaptım. Aynısından. Bakın. Çok aşırı tatlı oldu. Sizin istediğiniz modeller varsa özellikle videosunu çekmemi istediğiniz modeller bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımı eğer incelerseniz yorumlarda cevap vermediğim tek bir yorum bulamazsınız. Tek bir soru da bulamazsınız. O yüzden bana sorular da sorabilirsiniz. Önerilerde de bulunabilirsiniz. Böylelikle kanalımı birlikte şekillendirmiş oluruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın.